İşlerin böyle sonlanacağını bilseydim her şeyi daha farklı yapardım. Görünmez kalırdım. Bir hiç olarak. Ama artık bir hiç değilim. Dünyanın en çok aranan bilgisayar korsanlarından biriyim. Ben kimim? Adım Benjamin. Bu da benim hikayem. Bir saat önce teslim oldu. Ben Kimim adlı bir bilgisayar korsanıymış. Frans ve Rus siber mafyasını teslim edebileceğini söylüyor. Sizden başkasıyla konuşmayacakmış. Demek sen ben kimimsin? Buraya gelmiş olmanın bir nedeni var. Benim de burada olmamın bir nedeni var. Anlat bakalım. Her şey bir şekilde birbirine bağlı. Ama bu başı ve sonu olan bir ip değil. İplerden oluşan bir ağ. Ve ben bu ağın tam ortasındayım. Tito, Moritz, Şeko. Thomas. Her zaman süper güçleri olan bir süper kahraman olmak istemiştim. İnsanların imkansız sandığı şeyleri yapmak. Aslına bakılırsa bir süper gücüm zaten vardı. Ben görünmezdim. Hatta süper kahraman kostümüm bile vardı. Paradise Pizza, gökkuşağının sonu. Her süper kahramanın trajik bir aile geçmişine ihtiyacı vardır. Örümcek Adam'ın anne babası ölmüştü. Batman'in anne babası öldürülmüştü. Superman'in anne babası havaya uçmuştu. Aslına bakılırsa mükemmel koşullara sahiptim. Babam doğumumdan sonra Fransa'ya kaçmıştı. Onu hiç tanımamıştım. Büyükannemle ortak bir benzerliğimiz vardı. Onun babası da 2. Dünya Savaşı'nda ölmüş. Ondan kalan tek hatıra babasının bir arkadaşının Rusya'dan getirdiği 3 mermisiydi. Sekiz yaşındayken annem intihar etti. Bir kahraman için olağanüstü malzeme. Önce büyük annem bana baktı, sonra ben ona. Ben psikolog değilim. Geçirdiğin sarsıntılar beni ilgilendirmiyor. Sahip ve Frans'le olan bağlantı hakkında ne biliyorsun? Bilmek isteyeceğiniz her şeyi. Ama burada her detay önemli. Bilgisayar korsanlığı sihir gibidir. İkisi de insanları kandırmak üzerine kurulmuştur. 14 yaşımdan beri vaktimi bilgisayar başında geçiriyorum. Programlama dillerini öğrendim. Ardından ilk sistemimi kırdım. İhtimallerin sınırsız olduğu bir evrendi. Ve bu hayatta ilk kez bir konuda iyi olduğumu hissettim. Gerçek dünyada diğerlerin arasında bir hiçtim, dışlanmıştım, bir eziktim, ucubeydim. Ama internette bir kimliğim vardı, oraya aittim. Başka bir güvenlik duvarını dene. Benim gibi insanların toplandığı bir yerde. Herkes zamanını World Wide Web'de harcarken biz Darknet'te buluşuyorduk. Yani ağın içindeki ağ. Burada istediğim kişi olabiliyordum. Aramıza hoş geldin. Gece gündüz bilgisayar başındaydım. Alamadığım uykumu gerçek dünyada telafi ediyordum. Ama bir panzehir vardı. Bu fikri büyük idolümden almıştım.
Dışarıda bir sürü iyi bilgisayar korsanı varsa da benim için tek bir gerçek kahraman vardı. Kendine MRX diyordu. Nereden geldiğini ya da kim olduğunu kimse bilmiyordu. Her sisteme sızıp kırabiliyordu. Bilgisayar korsanları sahnesinin en büyük yıldızıydı. En ünlü saldırılarından biri sosyal bir ağ yaptığıydı. Hiç kimseye ya da hiçbir şeye saygısı yoktu. O bilgisayar korsanları arasındaki süper kahramandı. Onun gibi olmak istiyordum. İlaç almak için bir eczanenin internet sitesini yönlendirip bundan faydalanmayı ondan öğrenmiştim. Ritalin, korsanların uyarıcısı. MRX'in 3 kuralı vardı. 1. Hiçbir sistem güvenli değildir. 2. Arsızlık kazanır. 3. Hem siber dünyada hem de gerçek dünyada eğlen. Başka bir deyişle eğlenceni sanal dünyayla sınırlandırmayacaksın. Ama burada olmamın ve işlerin böyle sonuçlanmasının asıl sebebi Mari. Hey, psst. Üstünde uyumak işe yaramaz. Umut, yaşam şelalesinin üstündeki gökkuşağıdır. Daha kaç kere sınavdan çakmak istiyorsun? Öğrenmeyi dene. Yoksa sınav sorularını çalması için birine rüşvet mi vereceksin? Süpermen'i aradım, boş zamanı yokmuş. Şşt, sessiz ol. Kütüphanedeyiz. Sen nasıl bir kuşsun? Paradise Pizza, gökkuşağının son. Okuldayken Mari'ye sırılsıklama aşıktım. Ama aradan 10 yıl geçince kimse arka sıradaki ucubeyi hatırlamıyor. Bugün yer miyiz? Masayı açın. Benimki salamlı. Pizza geldi. Hepsi Ançüezli. 34.80. Bezelye beyni. Ançüezsiz demiştim sana. Ödemiyorum. Pislik yapma Oscar. Hep böyle yapar, üstü kalsın. Deli misin sen? Sınav sorularını bulursan Bay Ançuez sana bir 100'lük daha verecek. Bu hukuk fakültesinin sınav soruları. Dünyanın kurtarıcıya ihtiyacı yok ama insanlar her gün bir kurtarıcı arıyor. Anlamadım. Superman filminden. Bu yeterli. Teşekkür ederim. Pisliksin. O nasıl bir tip öyle? Artık bir süper kahraman olmak istiyordum. Mari'nin bir sorunu vardı ve ben bunu çözebilirdim. Tek yapmam gereken o sınav sorularını bulmaktı. Beni hatırlayacaktı. Birbirimize aşık olacaktık, evlenecektik, çocuklarımız olacaktı, mutlu olacaktık. Tombala. Hukuk fakültesi soruları merkezi olarak üniversitenin sunucusunda saklanıyordu. Erişim sağlamam yeterli olacaktı. Neredeyse çocuk oyuncağıydı. Birçok bilgisayar korsanı sadece eşiği aşmakla ilgilenir. Hiçbir şeyi değiştirmeden sistemin içinde dolanırlar. Bazıları ipuçları bırakır, bazıları ise hatıra eşya alır. Ben Süpermen'dim, Örümcek Adam'dım, Batman'dim. Siz orada ne yapıyorsunuz? Ve tam bir salaktım. Sabıka kaydı yok. Daha önce hüküm giymemiş. 50 saat kamu hizmeti. Hayatınızı iyiye kullanın. Bu sizin elinizde. ...50 saatlik kamu hizmetim... ...varlığından habersiz bir şehri temizlemekten ibaretti. Bundan daha kötü olamazdı. Ritalin bile artık bir işe yaramıyordu. Ama her şey bir hamlede değişmek üzereydi. Neden buradasın? Konuşamıyor musun? Konuşma o zaman. Dur tahmin edeyim. Hayatın sana karşı adil olmadığını düşünenlerdensin. Dışlanmış, silik, sosyal bir atık gibi hissediyorsun. Okulda o kadar sıkıcıydın ki seni dövmekle uğraşmazlardı bile. Bu gerçekten çok ama çok üzücü. Ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Bence bunların hepsi bir aldatmaca. Bilgisayar suçu. Ya sen?
Şundan bundan. Olayın ne peki? DDoS saldırıları mı? Botnet mi? E-dolandırıcılık mı ha? Yoksa sen korsan mısın? Üniversite sunucusuna girdim. Peki erişim denetimini nasıl geçtin? Zero Day programıyla. Program dilini biliyorsun yani. Öylece girdin. Hı hı. Adım Max. Benjamin, Bugün işin var mı? kendime hep her şeyin yerli yerine oturduğu bir an var mıdır diye. Zusammengelaufen sind. Der eine Moment, der alles verändert hat. Ben dünyanın kralıyım. Zaman geçtikçe konuklar iğrençleşir. Mütevazı rezalet tapınağımı nasıl buldun? Ha? Bu insanların yarısını tanımıyorum. Hepsi bildiğin beleşçi. Max benim tamamen zıttımdı. Özgüveni tamdı, karizmatikti, başarılıydı. Kapıyı kapat. Müthiş. Çalışma odan Evet. güzelmiş. Sizi tanıştırayım. Bu Benjamin. Stefan. Benjamin. Benjamin Engel. Stefan program ustasıydı. Her programda bir açık bulabilirdi. Ezelden beri kaçıktı. Hep heyecan peşindeydi. Onun için ne kadar çılgıncaysa o kadar iyiydi. Soyadı yok. Paul tam bir donanım manyağıydı. 2 ataç ve bir anakartla yapamayacağı şey yoktu. O da benim gibi annesini erken yaşta kaybetmişti. Zengin babası daha önemli işlerle ilgilenebilmek için onu yatılı okula yollamıştı. Merak etme. Onun gülme kaslarını doğumda almışlar. Max program dilini bildiğini söyledi. Program dili mi? Söylemesi kolay. O iş öyle herkesin harcı değildir. Hadi yap bakalım. Yoksa buradan sağ çıkamazsın. Engel. Devam. İşte bu. Paul. Benjamin. Sadece Benjamin. Asıl parti şimdi başlıyor. Lanet olsun. Olamaz. Merak etme. Buraya bunun için gelmediler. Ne oldu? Burayı benim mi sandın? Yürü. Bu partinin ev sahibi kim? Nerede bulurum? Bilmiyorum. Hadi yürü. Çekilin. Sen o pizzacı çocuksun. Siz tanışıyor musunuz? Şuraya bakalım. Ev sahibi şuradaki. Demek senin partin. Hey, hadi. Bırakın beni. Tamam. Hayır. Bu Sakin ol. saçmalık. Tamam. Canınız cehenneme. Hadi bu taraftan. Koşun.
Soyadı yok mu? Ben anlaşmaya her zaman uydum. Bir daha asla sormadım. Durun! Ben devam edemeyeceğim. Bir adım daha atamam. Tamam, ayrılıyoruz. Hadi. Ne? Şimdi hatırladım. Benjamin. Benjamin Engel. Küçükken okul gezisinde seni unutmuşlardı. Tek başına trenle dönmek zorunda kalmıştım. Bu akşam ilginç oldu. Hoşça kal. Güle güle. Bugünün geleceğini hepimiz biliyorduk. Babaannenin profesyonel bakıma ihtiyacı var. Buna izin vermelisin. Bizimle gerçekten emin ellerde. Büyükanneme 4 yıl önce Alzheimer teşhisi konmuştu. O zamandan beri görünmez bir silgi benliğinin kenarlarını siliyordu. Biletleriniz lütfen. Polisler seni yakaladı diye düşünmüştüm. Şartlı tahliye kurallarını ilk haftadan ihlal etmen hata. Ne oldu? Ağlamak durumu düzeltmez. Gel, sana bir şey göstereceğim. Hadi gel. Gitmemem gerekirdi ama sanki görünmez bir iple birbirimize bağlı gibiydik. Bana bilgisayar korsanlığına nasıl başladığını anlattı. Her kelimesini resmen yuttum. İnsanlar uyuşturulmaya razı. Olanların farkında değiller. Sözüm ona güvenlik. Yok öyle bir şey. Güvenlik diye bir şey yok. Bunu bir kere kavradığın zaman dünya sana gümüş tepside sunulmuş gibi oluyor. Sana da sadece alması kalıyor. Bu kadar basit işte. Farklılıklarımıza rağmen ortak bir yönümüz vardı. 1. Eğlencenizi sanal dünyayla sınırlamayın. 2. Hep imkansızı iste ve 3. Hiçbir sistem güvenli değildir. MRX. Asla bilgisayarın arkasına saklanma. MRX bunu doğru anlamıştı. En büyük güvenlik açıkları programlarda ya da sunucularda değil. En büyük güvenlik açığı insan. İnsanları mı hackliyorsun? Aynen öyle. En iyi bilgisayar korsanlığı yöntemi ve en iyi kandırma sanatı. Toplum mühendisliği. İnsan yaratılış gereği saftır, çatışmadan kaçınır. Toplum mühendisliğinde bu iki durumu istediğini elde etmek için kullanırsın. Şifreler, gizli bilgiler ve giriş bilgileri. Aç mısın? Şunu tutsana. İzle ve öğren. Özür dilerim, kısa Buyurun. sürecek. Bana 2 çikolatalı çörek eksik vermişsiniz. Parasını vermiş, eksik almışım.
Artık 10 ödeyip 8 mi alıyoruz yani? Çikolatalı olanlar mı eksik? Öyle olmasa geri gelmezdim. Peki hangi arkadaşımdı? Oradaki sarışın. Anlaşıldı. Bana müdürünü çağır. Bu daha iyi oldu. İyi akşamlar. Size de. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Yeterince arsız olursan dünya ayaklarına serilir. Geç olmuş. Hazır mısın? Hadi yürü. Ama nereye gidiyoruz? Gel. Hadi. Neden onunla birlikte geldin? Güvenilir olup olmadığını bilmiyoruz. Sakin ol biraz. Neler yaptığını gördün. Al sen kullan. Hemen korkma öyle. Aldık ama geri getireceğiz. İçeri asla böyle giremezsin. O neden geliyor? Çünkü sen gelmiyorsun. Hani ben gelecektim? Ne planlıyorsunuz? Siz değil, biz. Hadi giyin. Hadi. Böyle planlanmamıştım. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Bol şans. Sen gelmiyor musun? Ben canımı seviyorum. Hadi hemen gidelim delikanlı. Kimlik aslında sıradan bir karttı. 5 dakikada Photoshop, 2 dakikada fotokopi. Her aptal yapabilirdi. Kimlik? Bu Turgun. Ole Turgun. Danimarka Ulusal Cephesinden. Ole Turgun. Misafir konuşmacılardan biri. Copenhagen. Danimarka Ulusal Cephesi. Bunun bilgisayar korsanlığıyla ne ilgisi var? Sonun bilgisayarına başka bir kablosuz ağdan bağlanılmalı. Bu senin görevin olacak. Hayır. Unutma. Arsızlık kazanır. Lanet olsun. Hangi diğer ağdan? Ben o ufaklığa güvenmiyorum. Sen kendine bile güvenmezsin ki. Dinle. Bütün forumlarda yazıyor. Her yerde federal istihbaratın casusları var. Aramızdalar. Küçükken yemeğine bir şey katmışlar senin. Ha. Ben görünmezim.
Ben görünmezim. Evet pislikler. Kutsal değerlere hakaret böyle olur. Sevgili yoldaşlar, az sonra seçim kampanyası videomuzu izleyeceksiniz. Teşekkür ederim. Bu her Almanın kalbine hızla yayılacak küçük bir kıvılcımdır. Buyurun. Kulaklı hıyarlar geliyor. Lanet olsun. Stefan, anahtar nerede? Bende değil. Anahtar kimde? Bende anahtar falan yok. Anahtar kimde dedim size? Bende anahtar Çıkarın yok. şunu. Gelin dedim. Hadi Öldüreceğim sizi. gidelim. Çabuk ol hadi. Açın şu kapıyı. Aşağılık herifler. Gelin bakalım. Hadi. Aşağılık herifler. Cehennemin Sizi dibine kadar. geberteceğim. Hadi gelsenize. Dur dedim. Bu birlikte yaptığımız ilk saldırıydı. Büyük bir hareketin başlangıcıydı ve ben de bunun parçasıydım. Bana anlattıklarının gerçek olduğunu nereden bileceğim? Yalan olabilir. ...17-04-73-62-12. Anlayamadım. Danimarka Sosyal Güvenlik numaranız. Frederiksund'da doğdunuz. Almanya'da sınıf birincisi olarak mezun oldunuz. Den Haag'daki Avrupa Siber Suçlar Merkezi baş müfettişisiniz. Biri Danske Bank'ta, biri de Hollanda Bankası Direkt Bank'ta 2 hesabınız var. Öğrencilik döneminde düşük yaptınız. Bunun sonucu olarak artık çocuğunuz olmuyor. Ender görülen bir rahim anomalisi yüzünden. İş arkadaşlarınız sizi soğuk buluyor. Bence sadece yalnızsınız. Bir karargaha ihtiyacımız vardı. Büyükannemin evi bu iş için mükemmeldi. Bu bana eski günleri hatırlattı. Kargaşa bilgisayar kulübü falan. Harika. Evet. 1 milyon tıklanma. Evet. İşte bu. İşte bu. Bize bir isim lazım. Bir marka olmalıyız. Dikkat çekmek üretkenliği azaltacaktır. Dikkatleri üstümüze çekmeyelim. Boş versene sen. Marka olmak şart. Anonymous ya da Lasek gibi. MRX gibi. Hepiniz aklınızı mı kaçırdınız? Max'ın bir fikri vardı. Ve Max'ın bir fikri olduğunda onu hiçbir şey durduramazdı. Bingo. Duyuyor musun? Bu küçük palyaço neşeli ve şişkoymuş. Bu küçük palyaço kırmızı bir şapka takıyormuş. Bu küçük palyaço güçlü ve uzunmuş. Bu küçük palyaço mini minnacıkmış. Ama bu içlerindeki en komik numaraları yaparmış. Kusura bakmayın ama ben bu saçmalığa dahil olamayacağım. Şu ruh halinden bir kurtulsan. Gel de kurtar. Memnuniyetle. Tamam çocuklar sakin olun. Oylama yapalım derim. Şimdi bize bir isim lazım. Sahip nasıl olur? Yani sizinle alay eden palyaçolar. Çünkü amacımız eğlenmek. Maske de var. Sahip mi? Hı. Bu birçok anlama gelebilir. Sahipe.
Paul. Sahipe. Ekibimizin bir sonraki hareketi finans dünyasına selam çakmak oldu. Tata. İşte bu. Asya'daki mali gelişmeler bu hafta Wall Street'te zayıf bir başlangıca sebep oldu. Alman borsası bu başlangıçtan olumsuz yönde etkilenmedi. Alman yatırımcı ve firmalar ekonomik durumdan kar sağlamaya devam ediyor. Ve DAX bugün de aynı şekilde artış göstermeye devam ediyor. Kanın tadını almıştık. Sonraki hedefimiz büyük bir ilaç şirketiydi. Güzel. Evet. Max haklıydı. Ne kadar arsızsan o kadar başarılı olurdun. Elimize geçirebildiğimiz her şeyi hackliyorduk. Ritalin'in uyanık kalmamızı sağlıyordu. Hiç kimseye ve hiçbir şeye saygımız yoktu. Muhteşem. Yeni sayep videosu var. Hadi canım. Yok artık. İşte olayımız bu. Bir kez daha internetin ne kadar güvensiz bir saha olduğunu görmüş Bu olduk. maskenin ardında kim var? Peki bu organize bir suç örgütü mü? Yoksa birkaç ergenden oluşan küçük bir grup mu? Hey, Mari. Benjamin, Merhaba. artık burada mı çalışıyorsun? Ben mi? Hayır. Ya sen? Ben gökkuşağının sonunu arıyorum. Marie geliyor musun? Gizli gizli buluşmaktan vazgeçmeliyiz. Yoksa yakında kimliklerimiz deşifre olacak. Oh, şu hayatta senin kadar beceriksizini görmedim. Ne yapayım? Senin için söylemesi kolay. Farklısın. Lafın dinleniyor ve sen havalısın. Haklı olabilirsin. İzle ve öğren. Selam kızlar. Ben bezelye arıyorum. Da burada bezelye yetişiyor mudur? Sizce ne dersiniz? Bulamıyorum da. Hayat sana limon verirse tuz ve tekile isteyeceksin. Max yüksekten uçuyordu ama ruh hali sürekli değişebiliyordu. Haftalardır MRX'ten Sayep hakkında bir tepki almaya çalışıyorduk. Büyük idolü tarafından onaylanmayı bekliyordu. Büyük oyuncularla olmak istiyorsanız cesur olacaksınız. Peki ya Sayep? Sayep'teki. Biz bir avuç kahrolası salağız. Kahrolası salaklarız. Oysa MRX'in umurunda bile değildik. Piyasada daha büyük oyuncular vardı. İşte bu dönemlerde olaya siz dahil oldunuz. Sıradaki konuşmacımız Europol Siber Suç Biriminden Baş Müfettiş Hanne Lindberg. Dün gece bilgisayar korsanları Frankfurt'taki Merkez Bankası sunucusuna saldırı düzenledi.
Bunun arkasında Alman silahlı kuvvetlerine yapılan saldırıyla bağlantısı olan korsan Çekil grubun önümden. olduğunu düşünüyoruz. Kendilerine Friends diyorlar. Organize suçtan bahsediyoruz. Sivilceli ergenlerden değil. Friends, Rus siber mafyasının bir parçası. Son birkaç yılda birkaç uluslararası hedefe saldırı düzenlediler. Onlara 4 takma isim atfediliyor. 3 tanesi şöyle: Sektet, Tolbot ve Krypton. Sonuncusu henüz bilinmiyor. Çalınan bilgilerin tamamı Darknet'te satışa çıkartılıyor. Ve anlaşmaları Rus siber mafyası kontrol ediyor. Frans üyelerinden en az birinin Berlin'de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Görev gücümüz Europol'le birlikte bir soruşturma yürütüyor. Kimse Frans'i, yöntemlerini, organizasyon tarzlarını Hanne Lindberg'den daha iyi bilmiyor. 3 yıldır aralıksız peşlerinde olduğunuz ancak başarı elde edemediğiniz doğru mu? Evet. Pekala, başka soru? Güzel. Hani? Şey diyecektim, ben gelmeni çok sevindim. Çok olmuştu. Umarım senin için sorun olmaz. Hayır. Olmaz. Seninle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Güzel. Ve bir şey daha var. Eskiden birlikte olduğumuzu kimse bilmesin. İnsanlar konuşur. Dikkatleri dağılır. Siz Friends'in peşindeyken Max MRX hüsranını atlatmaya çalışıyordu. Evet. İşte bu. Evet. Mükemmel. Biraz gezelim mi beyler? Max ve Stefan, Paul'ün oyuncaklarından birini alıp bir radyo programı yarışmasının telefon hatlarını hacklemişlerdi. Max'ın doğrudan bağlandığı hat dışındaki tüm hatları kesmişlerdi. Alo, adım Benjamin Engel. Doğru cevap B. Otmar Hitzfeld. Evet. Delirdin mi sen? Bunun sahiple ne ilgisi var? Lanet olası bir Porsche çalmanın verdiği mesaj ne olabilir ha, söyler misin? Keser misin şunu? Renault'lar olsa onu alırdık. Ha ha. Süper kahramanlara süper kahraman otomobili. Evet. Ayrıca onu çalmadık. Kazandık. Al bakalım. Boş versene. Kızlar, özür dileriz. Birazcık geç kaldık. Bu gençler Windows gibi, açılmaları biraz zaman alıyor. Hadi. Muhteşem geceye. Sağlığa. Sağlığa. Alcohol, drugs, overdrive, noise, neon lights, party people. Can you feel it? Rave is king. Alcohol, drugs.
Du kannst sein, wer du willst. Wenn du das gecheckt hast, dann steht dir die Welt offen. Wirklich alles erreicht hast du erst, wenn du dich deiner ultimativen Challenge gestellt hast. Also kleiner Benjamin hier zum Beispiel. Der hat ein irres Potenzial. Aber er nutzt es nicht. Versteckt sich hinter anderen. Kriegt seinen Mund nicht auf. Wenn dir immer jemand ein Händchen halten muss, dann kommst du nicht weit. Die meisten Menschen, die gehen immer noch bis an ihre Grenzen. Aber das ist mir nicht genug. Max haklıydı. Artık bazı şeyleri değiştirmem gerekiyordu. Benjamin. Merhaba. Ben sınavı geçtim. Harika. Peki şimdi ne yapacaksın? Diğer sınavlardan neden çaktım biliyor musun? Hayır. Bildiğim soruları bile yanlış cevaplamıştım. Neden? Hayatta çok fazla ihtimal var. Sınavları geçersem hayatımda her şeyin aynı kalacağını düşünüyordum. Sanki tüm kapılar ebediyen kapanacaktı. Ama şimdi bir kapı seçtim. Neden Porsche kullanıyorsun? Ayın elemanı seçildim de. Belki de bir süper kahramanımdır ve bu da süper kahraman arabamdır. Evet, belki de. Hadi, güven kendine. Max gibi ol. Arsızlık kazanır. Lanet olsun. Ben içeri dönüyorum. Porsche'ye yakışır. Salak, 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 salak. Bakın burada kim varmış? Pizzacı kuş. Mari'den uzak duracaksın. Hiçbir şey değişmemişti. İyi misin? Bir şey sorma. MRX'ten mesaj geldi. O ana kadar MRX, Saep'ten bir defa bile bahsetmemişti. Bir defa bile. Size bir hediyem var.
Bunlar siber suçlar biriminizin Europol'e gönderdiği çok gizli soruşturma dosyalarıydı. Bu çok Ve bizim hakkımızda işaretlenmiş bir paragraf vardı. Sahip büyük oyunculardan değil. Paketin tek bir amacı vardı. Onun gözünde sahibin bir grup bebekten farkı olmadığını bilmemizi sağlamaktı. Lanet olsun! Bu ukalanın ipini çekeceğiz. Çok büyük bir saldırı yapacağız. Büyük bir bankayı hackleyebiliriz. Aldığımız parayı da hayır kurumlarına bağışlarız. Saçmalamayın! Sahip'i zirveye taşıyacak muazzam bir saldırı olmak zorunda. Federal istihbarat. Ne? Federal istihbarat. En üst seviye. Alman istihbarat teşkilatı. Kafayı mı yedin sen? Orası hacklenemez. Güvenli sistem yoktur. Arsızlık kazanır. İstihbarat saldırısı o ana kadar yaptığımız en karmaşık saldırı olacaktı. Bingo! Evet. Gel bakalım pisicik. Doğru yem sayesinde her balığı yakalayabilirsiniz. Gerdi, bilmeden bize erişim sağlamıştı. Evet. Ama onun sistemi ana sunucuya erişmemizi sağlamıyordu. Yine de Gerdi tam isabetti. Çünkü Gerdi temizlik ekiplerinden ve servise giriş için izin kartlarının verilmesinden sorumluydu. Posta kutusu adres olarak kabul edilir mi? Gelmiş geçmiş en klişe hırsızlık numarasıydı. Aptallar. Federal istihbaratı eklemeyi deneyenler olmuştu ama bunu masanızın altında saklanarak yapamazsınız. Hazır mısınız? İki, 0, 4, 3, 8, 1, 7. 6, 3, 3.
Benjamin nerede? Hiçbir fikrim yok. Neredesin sen? Bu işi gerçekten başarmıştık. Zirvedeydik. Oraya sadece tırmanmakla kalmamış, bayrağımızı zirveye çekmiştik. Federal istihbarata gelince sabaha hayatlarının şokunu yaşayacaklardı. Evet! O gece benim gecemdi. Benjamin! Aç kapıyı! Beni rahat bırakın! Bizi içeri al! Tamam rahat bırak onu. Çocuk gibi davranıyorsun. Sen de şerefsiz gibi! Bizsiz bir hiçsin sen! Hiç kimsesin! Max bu kadar yeter. Hadi gidelim buradan. Hiç kimse mi? Hiç kimse. Onların haberi yoktu ama federal istihbarat sunucusundan şifreli bilgiler çalmıştım. Sana bir hediyem var. Önce merkezi iletişim protokolünü kullanarak yazıcıları yönlendirmişler. Sonrasında yüksek güvenlikli ağın güvenlik duvarını delip arşivden bilgileri çalmışlar. Sistemimizin asla hacklenemeyeceği söylenir ama 2 dakika 23 saniyede işi bitirmişler. Bu sizi heyecanlandırdı galiba. Bunu kim yaptıysa gerçek bir dahiymiş. Binaya 9'u 8 geçe girmişler. Bütün görüntü dosyalarını silip geriye de bunu bırakmışlar. Ama her şeyin bir sonucu vardır. En ufak kanat çırpışının bile. Bu göğsüne zımbalanmıştı. Ormanda bulundu. Moritz Lauer. Daha çok Krypton olarak biliniyor. Günaydın. Dışarı. Çıkın, çıkın. Hepiniz hadi çıkın. Defolun dedim. Defolup gidin buradan. Hadi.
Bu ne Defol! şimdi? Bize ihtiyacın var. Ne? Benim mi size ihtiyacım var? Belki de senin bana ihtiyacın vardır. Bu ne demek? Biliyor musun? Sen bir hiçsin. Aşağılık bir sahtekardan başka bir şey değilsin. Tek yeteneğin insanları kullanmak ve manipüle etmek. Kesin şunu. Kesin şunu. Kesin hemen. Kesin şunu. Sessiz olun. Dur. Susun dedim. Bu sabah Krypton olarak bilinen bilgisayar korsanının cesedi bulundu. Ölümü dün gece federal istihbarat sunucusuna yapılan saldırıyla bağlantılı gibi görünüyor. Saldırı federal istihbaratın tarihindeki en büyük skandal kabul ediliyor. Sunucudan çalınan bazı bilgiler cesedin yanında bulundu. Bunlar Krypton'un federal istihbaratın muhbiri olduğunu gösteren çok gizli bilgilerdi. Bunun çok büyük etkisi olacaktır çünkü Krypton'un kriminal bilgisayar korsan grubu Friends'in üyesi olduğu söyleniyordu. Federal istihbarat ve dolayısıyla vergi mükellefleri kriminal bilgisayar korsanlarını mı finanse ediyor? Federal istihbarat sistemini hacklemenin sorumluluğunu bilgisayar korsanları grubu SAEP üstlendi. Sunucu odasına bir tek sen girdin. Söyle orada ne yaptın? Hiçbir şeye dokunmuyoruz ve almıyoruz diye konuşmuştuk. Tek hedefimiz yazıcılardı. Oradan herhangi bir veri aldın mı? Federal istihbarat sunucusunda gizli bir bölüm buldum. Şifreyi kırdım ve çalışanların listesini indirdim. Yani sanırım, çünkü tam olarak emin değilim. Sonra da MRX'e yolladım. Manyak mısın sen? Aklını mı kaçırdın? Ona kendimi kanıtlamak istedim. Size kendimi kanıtlamak istedim. Çünkü ben bir hiçim. Bazen birinin kafamızdaki imajına o kadar tutunuruz ki arkasındaki insanı artık tanımaz oluruz. Sadece görmek istediğimizi görürüz. Krypton'un icabına bakmalıyız. Bir anda hepimiz gerçeğin farkına varmıştık. MRX bilgileri Rus siber mafyasına satmıştı. MRX Friends'in üyesiydi. Krypton'un federal istihbarat için çalıştığını öğrendiler ve bu yüzden öldürdüler. Şimdi herkes bunu bizim yaptığımızı sanıyor. Bunların hepsi senin suçun. Evet, hepsi benim suçum. Hepsi. Lanet olsun. Olamaz. Rus yapımı. Krypton devletle anlaşma yapmıştı ve devre dışı bırakıldı. Tamam. Ama bunların sahiplerine ilgisi var. Bunu bilmiyorum. Bana söyleyebilirdin. Bu sabah Hak'tan bir telefon aldım. Bana fikrimi sordular. Senin hakkında, çalışman hakkında. Konumunun sallantıda olduğunu bilmiyordum. Neden bir şey söylemedin? Bir bilgisayar korsanı grubunun yükselişi ve çöküşü. Bilgisayar korsanlarının pop yıldızları ve Robin Hood'ları kabul edilirken şimdi Rus siber mafyasıyla ve bir bilgisayar korsanının cinayetiyle ilişkilendiriliyorlar. Biz de soruyoruz. Sayep gerçekte kim? Nereye gidiyorsun? Yazıcılar eğlenceliydi ama bu değil. Krypton öldü Max, öldü. Ve lanet olası bir istihbarat skandalına sebep olduk. Benjamin polise gidip tek başına sahip olduğunu ve işleri mahvettiğini söyleyebilir. Bizden birini feda mı edeceksin? Ondan başından beri kurtulmak istiyordun. Ne yaparsanız yapın, ben gidiyorum. Stefan, bekle. Bunların hepsi benim suçum. MRX'i bulmam gerek. Sonra ne olacak? Bu mesele bizimle ilgili değil. Asıl hedef MRX ve Friends. Biz değiliz. Benjamin haklı. Kaçmanın bir faydası yok. Dışarıda her ağda izimizi süren yüzlerce görevli var ve bizi bulmaları sadece an meselesi. Onlara MRX'i ve Friends'i verirsek yine görünmez oluruz. Aynen. Biz derken seni kastetmiyorum. Lanet olsun, lanet olsun. Merhaba. Aman tanrım, sana ne oldu böyle? Tamam, ben iyiyim. Ne istiyorsun? Geçen gece birdenbire gittin. Ben de sandım ki biz... Max'ı mı görmek istedin? Max'ı mı? Hayır. Bak, buradan gitsen iyi olacak. İçeride bomba falan mı yapıyorsun? Başka bir şey var mıydı?
Ne oluyor sana böyle? Tuhaf davranıyorsun. Biliyorum. Tek gördüğün bu değil mi? Tuhaf bir ucube. Biliyor musun? Keşke seninle hiç karşılaşmasaydım. MRX'i bulmak zorundaydık ve yem bendim. O kadar paranoyaklaşmıştık ki sadece halka açık internet erişim noktalarını kullanıyorduk. Bunu sakın mahvetme. Ah, buradasınız. Çabuk gelin. Bir şey bulduk. Tesadüfen denk geldim. Ben kimim? MRX'le bağlantıya geçmeye çalışıyor. Bir IRC formuna erişim sağlamalıyım. IP adresi değişken. Avrupa boyunca birçok aracı sistem ve yüzlerce sunucu kullanıyor ve bu konumunu 3 saniyede bir değiştiriyor. Ama sanırım bir şey yakaladım. Ben kimimin kullandığı bütün sunucular bu IP adresine bağlı. Bir değişim noktasına benziyor. Berlin'de. Tamam, yerini belirlediğiniz an bana haber verin. Bana özel bir kanala erişim kodu gönderdi. Ne bekliyorsun? Uzun süredir çevrimiçiyiz. Devlet Kütüphanesi. Kimsin sen? Sen kimsin? Sen Prens'in üyelerinden birisin. Biz de Prens'e dahil olmak istiyoruz. Federal istihbaratı iyi çıkardınız. Bakalım bir daha yapabilecek misiniz? Bu taraftan çabuk. Zamanı aşalı çok oldu. Çok az kaldı. Lanet olsun. Bu taraftan. Yaratına hoş geldiniz. Lanet olsun. Geldiler, geldiler. Her şeyi aldın mı? Çabuk, çabuk. Tamam. Aşağı hadi. Hadi. Yoklar. Yer yarıldı, içine girdiler. Gel. Nerede kaldın sen? Beni açığa aldılar. Europol, Den Haag'tan başka birini yolluyor. Üzüldüm.
MRX ne istedi? Europol'ün sistemine Trojan virüsü sokmamızı. Europol'e erişim sağlayabilen bir kişi soruşturmayı izleyebilir. Manipüle de edebilir. Sizin planınız neydi? MRX'in kim olduğunu öğrenmek istedik. Özgürlüğümüze karşı onun kimliği. Krypton'un ölümünden onun sorumlu olduğunu kanıtlamak ve en çok arananlar listesinin en tepesinden silinip tekrar görünmez olmak istiyorduk. MRX'in bilgisayarına erişim sağlamak için akla gelmeyecek numaralara başvurduk. Stefan buna hamile at diyordu. Troyan'ın içindeki bir Troyan. MRX bizim girişimizden Europol'ün sisteminde oturum açtığında onun bilgisayarına erişim sağlayabilecektik ve MRX'in kimliğini ortaya çıkaracaktık. Ama önce bütün izleri yok etmemiz gerekiyordu. Özür dilemek istiyorum. Mor gözün ve Mari için. Onu önemsediğimi başından beri biliyordun. Ama hiç umursamadın. Ben... Lanet olsun. Ne diyebilirim ki? Hayvanın tekiyim. En azından bu konuda haklısın. Evet ve... Bir sahtekarım. Senin yaptıklarını asla yapamam. Ben rezil bir program kopyacısıyım. Tek yapabildiğim kopyalayıp yapıştırmak. Ben program yazamam. Sence bunu bilmiyor muydum? Tatlı alır mısınız? Sizi kumrular sizi. Ha? Den Haag'a, Europol'e doğru yola çıktık. Aslanın inine girmeliydik. Ama yerleşke Fort Knox gibiydi. Çöpleri karıştırmayı denedik. Çıkmaz sokak. Başarıyla uygulanmış yem yöntemimiz de işe yaramadı. Kanalizasyondan girmeyi bile denedik. Lanet olsun. Lanet olsun. Burası tek giriş. Olamaz. Orada ne yapıyorsun? Lanet olsun! Ne oldu? Kocaman bir çivi, lanet sakın olsun! Sakın çıkarma, sakın! Europol yerleşkesine girmenin imkansız olduğunu kabul etmeliydik. Buraya kadarmış. Hepsi benim suçumdu. Bizi bu duruma ben düşürmüştüm ve yine ben çıkaracaktım. İnsanlar yaratılış gereği saftır, çatışmadan kaçınırlar. Toplum mühendisliği. Hadi evlat, biraz cesaret. Affedersiniz, affedersiniz. Okul grubumla gelmiştim ve cüzdanımı yemekhanede kaybettim. Beni içeri alır mısınız? Cüzdanımı alıp hemen dışarı çıkarım ha? Yemekhane kapanalı çok oldu. Yarın gelip alırsın. Bakın babam... ben cüzdanımı daha önce de
kaybetmiştim ve o da bir daha kaybedersem ne yapacağını açıkça söyledi. Üzgünüm, seni içeri alamam. Lütfen, lütfen. Benimki gibi bir baba neler yapar bilemezsiniz. Alamam. Of, ne yapsam acaba? Dur! Teşekkür ederim. İki dakika. Lanet olsun. Bakın buldum. Paul'un kutusuyla aynı isimde ikinci bir ağ paralel bağlantı yaratarak kablosuz internet bağlantısını açtım. Bir kötü ikiz yaratmıştım. Yandaki ofislerden biri ağa bağlandığı takdirde ben önce o bilgisayara, oradan da doğruca sunucuya erişim sağlayabilecektim. Bingo. MRX bize teslimatın yapılacağı Darknet'e erişim kodu vermişti. Artık tek yapmam gereken MRX'e değiştirilmiş Trojan virüsünü vermekti. Europol sunucusuna bağlandığı anda kimliği ortaya çıkacak, maskesi düşecekti. Frans mi? Tüh. Ancak MRX bu tufaya düşmedi. Lanet olsun. O anahtarı kullanmamalıydın. Bir IP vericisi. Artık kim olduğunuzu ve yerinizi biliyoruz. Hadi gidelim buradan. MRX oyunu kazanmıştı. Bense her şeyi kaybetmiştim. Max, Paul,
Stefan. Hepsi öldü. Ben yine Benjamin olmak istiyorum. Yine görünmez olmak istiyorum. Martin, ben Hanne. Uyanır uyanmaz beni ara lütfen. Bir an önce buraya gelmen gerekiyor. Burada yaşayan yok mu? Gerçekten geldin. Evet, geldim. Oscar bana birkaç ay önce birinin üniversite sunucusuna girdiğini söyledi. Final sınav sorularını çalmış. Ama sonra yakalanmış. Bana bir keresinde insan kim olduğunu keşfetmeli demiştin. Ve hayatın ihtimallerle dolu olduğunu söylemiştin. Ama istediğin kişi olabilirsin. Her şey olabilirsin. Anlıyor musun? Rengarenk olabilirim. Sen çılgınsın. Benimle kaçar mısın? Dedim ya, sen çılgınsın. Nereye? Nereye istersen. Kopenhag? Onca yer arasından Kopenhag'ı mı istedin? Neden olmasın? Doğru. Neden olmasın? Benim hakkımda başka ne biliyorsun? Açığa alındığımı biliyor musun? Tekrar görünmez olmak istiyorsun. Ama Franz kim olduğunu biliyor. Kendine yeni bir kimlik istiyorsun. Tanık koruma programına girmek istiyorsun. Senin bütün meselen bu. Karşılığında size MRX'i ve Franz'i vereceğim. Bu kadar basit değil. Basit. Biriminiz sonuç alacak ve politikacılar, medya memnun olacak. İtibarınızı geri kazanacaksınız. Pekala. Diyelim ki bunu ayarladım. MRX'e nasıl ulaşacaksın? Bir sihir numarasıyla. Hikayesinde ölüm yıldızı kadar büyük boşluklar O var. önemsiz biri. Bir hiç. Ateşle oynamış ve kendini yakmış. Hepsi o. Ama bizi MRX'e götürebilir. Sonra da Franz'i ele geçiririz. Anne, sen açığa alındın. Tanık koruma programına girmek eyaletlerin kendi kararına bağlı. Bu konuda yardımına ihtiyacım var. Peki bu sihir numarası nasıl olacak? MRX'in en zayıf noktasına saldıracakmış. Yani gururuna. İşte geldi. MRX hain. Kimlikleri satmış. Hükümetlerle çalışıyormuş. Polise gitmiş. Başka bir forumda itiraf ediyor. MRX Krypton'u öldürmüş. Ciddi misin? İnanamıyorum. Pislik. Biliyordum. Frans üyesi. Bu siber mafyası. Rezil herif. Kimlikleri sattım. Bilgisayar korsanları ispiyonladı.
tanıyor. Kanun güçleriyle işbirliği yaptım. Açın şu lanet kapıyı misiniz? O Emarex değil. Kim olduğunuza karar vermelisiniz. Emarex benim. Beni içeri alıp sizden olduğumu mu sandınız? Canınız cehenneme. Kimsin sen? Kimliğini açıkla. O Emarex değil. Emarex benim. Asla hükümetler için çalışmadım. Bana kim olduğunu söyle. Amacın ne? Kimsin sen? Artık kim olduğunu biliyorum. O çekici kullanmamalıydın. Bir IP vericisi. Senden öğrendim. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi ödeştik. Onu yakaladık. Gerçek adı neymiş? Şandan. 19 yaşında. New Yorklu. Geriye bir tek sen kalsan da asla yalnız olmayacaksın. Süpermen'den bir replik. Birkaç saat sonra özgür biri olacaksın. Yeni bir isim, yeni bir şehir. Hikayesinde ölüm yıldızı kadar büyük boşluklar var. Sen çılgınsın. Evet. Aynen Bayan Strum. Evet. Hanne Lindberg, Europol. Size birkaç soru sormak istiyorum. Peki. Bu adamı tanıyor musunuz? Hayır. Benjamin Engel. Eskiden aynı sınıfta okuduğunuzu söylüyor. Benjamin Engel, tabii ucubem. En arka sırada otururdu. Onu o zamandan beri hiç gördünüz mü? Hayır. Özür dilerim, bu neyle ilgili? Benjamin Federal Emniyet Teşkilatı'nın binasında gözaltında ve ifadesinde son birkaç ayda birkaç kere buluştuğunuzu söylüyor. Buluşmuş muyuz? O aklını kaçırmış. Affedersiniz ama onun gibi biriyle mecbur değilsem buluşmam ben. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Konu Hilde Engel. Daha doğrusu onun torunu. Benjamin mi? Tanıyor musunuz? Küçüklüğünden beri. Annesine ben bakmıştım. Hakkında ne söyleyebilirsiniz? İçine kapanıktır. Dışlanmıştır. Böyle bir geçmişte çok normal. Annesi intihar etmişti, öyle değil mi? Benjamin'in çocukluğu pek çok belirsizliğin içinde geçti. Annesinde disosiyatif kişilik bozukluğu vardı. Şizofreni mi yani? Aslında çoklu kişilik. Her biri kendinin bir yönünü temsil eden 4 kişilik. İlaçlar durumunu kontrol altında tutuyordu.
Ta ki dayanamayıncaya kadar. Peki bu kalıtımsal mı? Mümkün. Peki neyle tetikleniyor? Tam olarak şundandır diye bir şey söyleyemiyorum. Hiç belli olmuyor. Travmatik bir olayın tetiklediği genetik bir eğilim olabilir. Kullanılan bazı ilaçlar semptomları arttırmış olabilir. Ritalin? Ritalin de bunlardan biri. Peki mesele nedir anlayamadım. Benjamin nasıl, iyi mi? Laboratuvar raporu geldi. Tahmin edeyim. Kurşunlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Evet. Bu yara nasıl oldu? Max elini yaralamıştı. Arabanın anahtarı neden sendeydi? Kullanan Stefan olmalıydı. Bana Paul hakkında ne demiştin? Annesi hakkında. Paul küçükken öldüğünü O söylemiştin. sendin. Onların hepsi sendin. Hayır. Onlar öldü. Ceset yok. Ortada hiçbir iz yok. Den Haag'daki hiçbir otelde tek bir iz bile yok. O otel odasında aslında ne gördün? Onlar yok. Onları hayalinde sen yarattın. Sahip sadece sensin. Sen Max'sın. Ne var? Burayı benim mi sandın? Stefansın. Ole Turgen. Danimarka Ulusal Cephesi. Paul'sun. Her hamleyi sadece sen yaptın. Tek başına. Bu insanların yarısını tanımıyorum. Hepsi bildiğin beleşçi. Bize bir isim lazım. Bir marka olmalıyız. Büyük oynamalıyız. Dikkat çekmek üretkenliği azaltacaktır. Dikkatleri üstümüze çekmeyelim. Ha, boş versene sen. Marka olmak şart. Anonymous veya Lysek gibi. MRX gibi. Ah! Lanet olsun. Koca bir çivi. Tombala. Ben annem gibi değilim. Ben kim olduğumu biliyorum. Kim olduğumu biliyorum. Ne yazık ki bu durum senin lehine olmayacak. Bu şartlarda tanık koruma programı için yetersiz kalıyorsun. Hayır, anlaştığımızı söylemiştiniz. Anlaşmıştık. Tanık koruma programına girebileceğimi söylemiştiniz. Çok üzgünüm. Krypton'u öldürdüler. Ben MRX'e ihanet ettim ve beni kesin bulacaklar. Bunu anlıyor musunuz? Programa gireceğime dair söz verdiniz. Özür dilerim. Sen hastasın. Ben annem gibi değilim. Ben annem gibi değilim. Annem gibi değilim. Annem gibi değilim. Çok üzgünüm. Prens Krypton'u öldürdüğü gibi beni de öldürür. Ve tanık koruma programına girmek istiyorum. Bana söz verdiniz. Tebrik ederim. Europol ve Federal Emniyet Teşkilatı'nın ortaklaşa çalışmasının çok profesyonel, verimli ve yararlı olduğunu gördük. Bunu büyük ölçüde siber mafyaya yıkıcı bir darbe indirmeyi başaran Hanne Lindberg'e borçluyuz. İnternet kanunsuz bir yer değildir. Kimse görünmez değildir. Herkes arkasında izler bırakır.
Seni mahkemeye götürmeme izin verilmesini istedim. Peki annen ne dedi? Ya güzel cevap vermiş. Sizi eklediğim için özür dilerim. Bu yaptığım yanlıştı. Tanık koruma programı dediğimiz şey. Gerçekte bilgisayar programı. Tam 5 dakikan var. Onlara ne söyleyeceksiniz? Mahkemeye götürürken kaçtın. Tekrar kovulmazsınız değil mi? Onlar MRX ve France'i istiyor. Onlar için sen bir hiçsin. Onlar için sen görünmezsin. Bana bilgisayar korsanlığını bırakacağına söz ver. Söz veriyorum. Artık sihir numaraları yok. Bekle. Bir şey daha var. Bu numara nasıl yapılıyor? Nasıl olduğunu öğrenmek insanı hüsrana uğratır. Çünkü görmek istediğimizi görürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Demek yemi yuttu. Gelmiş geçmiş en büyük toplum mühendisliği numarası. Artık Europol bile kim olduğunu bilmiyor. Kendine hangi ismi seçtin? İsim yok. Evet, ben kimim? Adım Benjamin. Bilgisayar korsanıyım. Bu da benim hikayem. Bilgisayar korsanlığı, sihirbazlık gibi. İkisi de insanları kandırmak üzerine kurulu.
Neredeydin? Dizüstü bilgisayarım onlarda. Kim olduğumu biliyorlar. Gidin buradan. Neler oldu anlat. Ben Europol'e girdim. Oraya nasıl girebilirsin? Öğrenci numarası yaptım. Hallettim bir şekilde. Girdim işte. Teslim tuzaktı. Bütün bilgilerim artık ellerinde. Gidin hadi. Lütfen. Buradan gidin. Gitmeniz gerek. Çabuk olun. Ne duruyorsunuz? Gitsenize. Sen bizden birisin. Yarı yolda bırakmayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir sistem kırılmaz değildir. İşte dediğim gibi. Akıl sağlığı yerinde olmayan hiç kimse tanık koruma programına giremez. Bir defa daha en baştan. Ona bilgileri parça parça ver. Plan ancak bunu kendi kendine çözerse işe yarayacaktır. Yönlendirildiğini hissetmemeli. Sen bunu yaparsın. Bir bu kaldı. Hazır mısın? Evet. Hepimiz görünmeziz. Peki ya çözerse? Merak etmeyin. Çoktan çözdü bile. Ama istediğini elde etti. Artık sihir numarası yok.